Savaşa 6 ay içinde bile hazır olmamız çok zor sultanım. Maalesef imkanlarımız çok kısıtlı. Ben Osmanlı ordusunun başındaki en rütbeli asker olarak üzülerek bunu ifade etmek zorundayım. Ben ne kadar gayret etsem de bir Rus savaşı kaçınılmaz gözüküyor. Bu nedenle paşa, sen 6 ay içinde bu orduyu savaşa hazır edeceksin. Bu devlet ve millet borçlarına ve sıkıntılarına rağmen ordumuzun yanında olacaktır. Gereken gücü Allah'ın izniyle buluruz. Gel! İngiliz sefir geldiler sultan. Gelsinler. Sultanım. Gel. Cevap geldi efendim. Tersane Konferansı Heyeti Başkanı. Sefir Pavloviç'e yapılan saldırı tarafımızdan tüm Rus halkına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple Tersane Konferansı'na katılmanıza gerek kalmamıştır. Hükümetimiz adına Osmanlı Devleti'ne nota verilmesi uygun görülmüştür. Beklediğimiz cevap geldi. Öyleyse vakit kaybetmemize gerek yok Sayın Başkan. Haklısın. Sefir Efendi, daha önce defalarca konuştuk, siz de bana defalarca hak verdiniz. Olası bir Rus-Osmanlı savaşı sizin de bizim de menfaatimize değildir. Haklısınız sultanım. Ama durdurmak artık çok zor. Ben bu savaşı bugün Rus çarına telgraf çekerek durdurabilirim. Nasıl anlamadım. Onlara en çok istedikleri şeyi vererek. Rus donanmasına boğazlardan geçme hakkı. Sultanım, Rusların sıcak denizlere inmesini istemeyiz elbet. Öyleyse ne icap ediyorsa onu yapın. Sultanım, son görüşmemizden hemen sonra ben bunu kraliçemize ilettim. Rus çarı için gereken baskı yapıldı ve çar konferansa zorlandı. Sizin de bildiğiniz gibi müspet bir netice alındı. Lakin bu suikast diyeceksiniz değil mi? Sefir Efendi, kimse akılsız değil. Efendim, Bir tertip olduğu aşikar olan bu suikasti bahane edip konferans iptal etmek, hepimizin aklıyla düpedüz alay etmek ve dahi kraliçenizin sözünü hiçe saymak demektir. Buna izin vermeyin. Herkes fırsat kolluyor. Size Bismarck'ın bana yolladığı telgrafı okuyayım. Almanlar Allah kahretsin. Biliyordum Osmanlı'dan yana olduklarını. Rusların toprak bütünlüğünüze karşı gösterdiği şımarık iştah, İngiliz ve Fransız hükümetlerince desteklenmektedir. Bir savaş çıkması durumunda doğrudan savaşa katılmasak da tüm imkanlarımızla yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz vesaire vesaire. Sefir Efendi, biz ne Ruslara boğazlarımızı açmak ne de sizinle olan yıllardır dostluğumuzu Almanlarla takas etmek istemeyiz. Meselenin önemi anlaşılmıştır sultanım. Mesajınızı en kısa zamanda kraliçemize ileteceğim. Bir mesele daha var. Nedir efendim? Avrupa'da çıkan her savaş, etnik çatışmalar, hanedan mücadeleleri Amerika'nın işine geliyor. Avrupa'nın zayıflaması Amerika'nın stratejisini oluşturuyor. Bugün
Osmanlı ile Ruslar savaşabilir. Yarın da İngilizlerle Ruslar. Veyahut Fransızlarla İngilizler. Ama bütün bunlar Avrupa imparatorluklarının zayıflamasına neden olacaktır. Haklısınız sultanım. Görüşlerinizi derhal kraliçemize bildireceğim. Savaş hazırlıklarına başlamalıyız Redif Paşa. Çok yakında savaş çıkacak. Gözüken o. Baş üstüne paşam. Ben zaten gereken hazırlıklara el altından başlamıştım. Çünkü bu konferansta vakit kaybetmek doğru değil. Hızlanalım paşa. Ordumuz böyle bir savaşı kaldıramayabilir paşalar. Ordu gayet iyi durumda Mithat Paşa. Sizin aklınıza ordunun zayıf olduğu fikrini sokan sultanımız da Serasker Paşam. Ordumuzun ne durumda olduğunu bir başkasından öğrenmeyecek kadar tecrübeliyim Redif Paşa. Bunu siz de gayet iyi bilirsiniz. Savaşmadan bunu bilemeyiz Mithat Paşa. Savaş tecrübe ederek öğrenilecek bir oyun değildir Rüştü Paşa. Eğer kaybedersek, Allah muhafaza ilan etmek istediğimiz meşrutiyet dahil hepimizi yok edip silip süpürecek bir fırtınaya dönüşür. Sizdeki bu değişimi anlamakta güçlük çekiyorum Mithat Paşa. Ne demek istiyorsunuz Rüştü Paşa? Beni ihtilal fikrine ikna eden sizsiniz. Şimdi Abdülhamit Han'la fikir birliği içindesiniz. Öyle bir şey yok Rüştü Paşa. Para. Miloş nerede? Nerede saklanıyor? Konuş. Ali bildiğin gibi değil. Para! Konuş. Muhbir sensin Farah. Bu çok açık. Benim muhbir olduğumdan bu kadar eminsiniz demek. Oradaydım. Her şeyi duydum. Ona ateş etmeyin dediler. O bizden dediler. Bütün bunlara rağmen inkar mı edeceksin? Peki bunu özellikle yapmış olabileceklerini hiç mi düşünmüyorsunuz? Bütün bunları sizi benim muhbir olduğuma ikna etmek için yapmış olma ihtimalleri yok mu? Para! En son yediğimiz baskını nasıl açıklayacaksın? Ha? Orayı bir tek sen biliyordun. Ve sen geldikten 3 dakika sonra baskın yedik. Mustafa! O da senin muhbir olduğunu düşünüyor. Farah muhbir değil. Hey! Başhekimim. Olanları duydun mu Leyla? Evet duydum. Ben de zaten bir ihtiyaç olur diye geldim. Sağ ol, gerçekten de iyi yapmışsın. Senin hekimliğine ihtiyacımız var. Hastanın durumu nasıl? Sıkıntılı dönemi atlattı ancak hala ciddiyetini koruyor. Bir tetkik etseniz iyi olur. Tamam bakalım. Demek muhbir Farah değil amirim. Değil. Değilim. O zaman geriye bir tek kişi kalıyor Mustafa. Aynen. Mustafa, oğlum böyle bir şey mümkün değil. Ali. Muhbir Leyla. Kurşunu gayet güzel çıkarmışsınız. Lakin Lakin kurşunun zehirli olması ihtimali var. siz ne diyorsunuz Leyla Hanım? Bu korkunç bir şey bu. Bizim ne yapıp edip bu hastalığı kaldırmamız lazım ya. O Allah'ın bileceği iş. Öyle de padişahımızın kesin emirleri var. Devletin bekası için bu adamı yaşatmalıyız. Peki denerim. Rus seferini öldürmeni istiyorum Leyla. O ölü
ölürse savaş kaçınılmaz olur. Deneyeceğim efendi Miloş. Deneme Leyla. Öldür. Nasıl anladın peki? İlk posta güvercinleri sayesinde. Bunca zaman nasıl katlandım ben Mustafa'm? Bunları uzun uzun konuşacağız. Acil işlerimiz var. Ahmet, Galip, Sefer'i koruyacaksınız. Akbar'ın da Miloş'un da ekibi saldırabilir. O yüzden dikkatli olun. Özellikle hasta veya hasta bakıcı kılığına gireceklerdir. Rus sefaretinin içine sızmış birilerini de kullanabilirler Mustafa. Doğru. Ethem ve sen Akbar'ı alacaksınız. Ahmet. Acın büyük. Biliyorum. Ama bizim de acımız büyük. İnan. Bize lazımsın kardeşim. O yüzden kendini topla. Ben ne yapacağım peki? Miloş'un güvenini kazanacaksın. Teşkilatın Miloş ayağını bize getireceksin. Gizli mekanları deşifre edeceğiz. Nasıl olacak bu? Beni izbe bir yerden alıyorlar, gözlerimi bağlıyorlar, bir dünya yer dolaştırıyorlar ve öyle sokuyorlar mekanlarına. Takip edeceğiz. Beni gözden çıkardın galiba. Hemen anlarlar. Seni gözden çıkarmadım. Önce güvenlerini kazanacaksın. Ondan sonra takip edeceğiz. Tamam. Gel Ethem. Ali Bey. Mustafa Bey. Aramızda Akbar'ı en iyi tanıyan kişi Ethem Efendi. Hatırlayabileceğin en küçük bir detay bile adamın karakteri hakkında bize bilgi verecektir ve yardımcı olacaktır. Bu meselede bildiğim en mühim şey Akbar'ın Süreyya Hanım'a zarar vermeyeceğidir. Sen nasıl bu kadar emin oluyorsun Ethem Efendi? Çünkü Akbar'ın Süreyya Hanım'a olan zaafını biliyorum. Tamam. Fransa'daki bütün bağlantılarını kullan. Akbar denen şerefsizin İstanbul'da ne kadar bağlantısı varsa öğren. Sen ne yapacaksın? Leyla ile ilgileneceğim. Leyla'nın muhbir olduğunu ona kimse belli etmeyecek. Ben bugüne kadar dayandım. Siz de aynı dirayeti gösterin. Senden Rus seferini öldürmeni istiyorum Leyla. O ölürse savaş kaçınılmaz olur. Öldür. Hasta tetkikiniz için hazır. Tamam, geliyorum. Rus seferi işi için harekete geçildi efendi Akbar. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Çok özür dilerim. İzin verirseniz bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Biz bu savaşı neden ısrarla çıkarmak istiyoruz efendi Akbar? Gücü dengelemek için. Dengelemek? Artık yeni bir dünya kuruluyor Cemil. Evet, merkezi Amerika'da olan yeni bir dünya. Aynen. Bu yüzden Osmanlı topraklarını kimlerin paylaşacağı bu yeni merkezin umrunda değil. Öyle demeyelim aslında. Şöyle dersek daha iyi olur. Eski usul sömürgecilik tarihe karışıyor diyelim. Yani Yani toprağın kimde olduğu değil,
Mahsule kimin el koyduğu mühim. İşte bu yüzden Osmanlı topraklarını kimlerin paylaşacağı bu merkezin umurunda değil. O kadar da abartmayalım canım. Osmanlı topraklarının kimin elinde olduğu çok önemli. Burada asıl olan yönetilebilirlik. Yönetilebilirlik derken? Asıl olan ne İngilizler, ne Almanlar, ne de Ruslar bizim yönetemeyeceğimiz şekilde güçlenmemeliler. Bu güç eşit şekilde dağılmalı ve bizim elimizde olmalı. Olmalı ki bize karşı direnemesinler. Avrupa savaşırken Amerika büyüyecek. Evet Cemil, evet. Bak, analitik düşünmeye başladın. Ah senin böyle şıp diye anladığın şu meseleyi ben Miloš ve onun gibi eski kafalılara bir türlü anlatamıyorum. Ejder, Akbar oraya İstanbul Teşkilatı'nı yıkıp yeni bir teşkilat kurmaya yollandı. Büyük oyun kurucu Avrupa değil de Amerika olursa kısa sürede Amerika tüm dünyaya hükmeder. Bu sebeple Akbar'la fikirlerimiz ve hedeflerimiz tamamen zıt düşüyor. O yeni dünyanın uşağı. Bize gücün eski kıtada kalmasından yanayız. Onun için bu savaş Osmanlı'nın varlık savaşı olduğu kadar Avrupa'daki kardeşlik teşkilatının ölüm kalım savaşı. Peki Amerika'daki merkez tam olarak ne istiyor? Merkezin tek istediği şey Efendi Cemil, teşkilatları sadeleştirmek. Anlamadım. Sence meclisin maksadı ne? Sermayenin önüne çıkacak engelleri ortadan kaldırmak. Evet aynen öyle. Gerisi teferruat. Ama bunun için tek vücut olunması gerekiyor. Ve siz müfettişlerin görevi de Eski ve köhne parçaları temizlemek, tasfiye edilmesi, icap edilenleri tasfiye ederek teşkilatları sadeleştirmektir. Yakında bu dizaynı bitirdiğimde Süreyya'mla İstanbul'dan ayrılacağım Efendi Cemil. Merak etme. Bu yapının başına da sen geçeceksin. siz öyle uygun gördükten sonra benim için şereftir Efendi Akbar. Nasıl katlandın be Mustafa? Kendimi tutmak için çok çaba sarf ettim. Muhbir olduğunu bile bile aynı evin içinde yaşamak. Zor bastığınım. Leyla beni öldüremez. Öldürseydi çoktan ölmüştüm. Bu kadar emin olma be Mustafa. Kardeşim. Ali, Leyla Süreyya'yı bulmamızın anahtarı olacak. Bak Farah Miloş'un yanına soktuk. Eğer güvenini kazanabilirse bu işi bitirmiş olacağız. Haklısın Mustafa. Düşünmemiz gereken bir şey daha var. O da Akbar'a yan. Rus sefiri ateş eden el Akbar'ın. Yani Amerika'nın eliydi. Bu tetikçiyi bulmamız şart. Leyla. Rus sefir Leyla'nın hastanesinde yatıyor. Ali, sen burada kal, ben hastaneye gidiyorum.
Sizin zehirler konusundaki ihtisasınız her zaman hayatımızı kurtarıyor Leyla Hanım. Lakin bu kez kurtarmayabilir. Öldür. O ölürse savaş kaçınılmaz olur. Öldür Leyla. Onun başına hiçbir şey gelmemesi lazım. Emniyette değil mi? Bir de hastanede cinayet bahanesi vermeyelim alçaklara. Allah yardım etse de ölmese. Leyla! Leyla Sefir'i öldürdüğümde savaşı engelleyecek hiçbir şey kalmaz. Artık yapmamız gereken Amerikan çıkarlarına hizmet ediyormuş gibi davranmak. Ama siz teşkilat tarafından dışlandınız ve ölüme mahkum edildiniz. Bu durumda neden teşkilatın stratejilerine uygun davranacağız efendim? Çünkü yakında tekrar teşkilatın başına geçeceğim Ejder. Tekrar teşkilatın başına mı geçeceksiniz? Daha öğrenmen gereken çok şey var. Ama teşkilatın başına geçtikten sonra işbirliği yapacağımız Amerika olmayacak. Ruslarla mı işbirliği yapacağız efendim? Biraz daha analitik zekayla düşünmen gerekiyor Ejder. Mustafa öyle bir geldin ki ödüm koptu. Padişahımız bu kurtarmaya çalıştığın Rus seferin hayatını bana emanet etti. Ben de onu suikastten kurtaramadım. Ne yap et onu kurtar Leyla, ne olur. Yoksa padişahımızın gazabından kurtulamam. Tamam Mustafa. Üzülme, elimden geleni yapacağım. Rüştü Paşa bacağımdan dolayı benden şüphelendi Efendi Akbar. Eğer Osmanlı istihbaratı içerisinde kardeşlik teşkilatının yetiştirdiği birinin olduğu ortaya çıkarsa hepimiz için sıkıntı olur. Doğru söylüyorsun Necat. Sultan Rusları ikna etmek için Pavloviç'i vuran faili yakalamaya çabalıyor, öyle değil mi? Evet Efendi Akbar. Ruslar fail yakalansa bile savaştan vazgeçmeyeceklerdir. Padişah için bu umutsuzca çabadan başka bir şey değil. Yine de bu meseleye çomak sokmaya devam edecekler. Bu durumda tabii senin deşifre olman da söz konusu. Buna mani olmalıyız. Peki bunun için ne yapacağız Efendi Akbar? Ona birini vereceğiz Cemil. Nicat'ı onlara nasıl veririz? Onlara Nicat'ı vereceğimizi söylemedim ki. Rus seferine kimi gönderdin sen? Lokumlar burada. Hastaneye bomba atmak. Yani Merhameti mi geldi lan? Vicdanlı katil. yok o değil de bir kişiyi öldürmek için bunca insan. Böyle düşünme. Ne kadar adam bilirse o kadar iyi. Niye? Kelle başına para alırsın. Baştan söylesene. O zaman işler değişir. İyi düşün, iyi olsun. Al, sen de. Ben çıkıyorum Ejder. Sen bu mesajı Akbar'a ilet. Başsın efendim Miloş.
Sana dönecek olursak Necat, seni Mustafa'nın adamlarına asla teslim edemeyiz. Senin yerine başka bir suçlu teslim edeceğiz. Kimi teslim edeceğiz bunun için? Teşkilata sadık ve aptal bir adamı. Ben birini yolladım bile. Garbis bu işi sence becerebilir mi Cemil? Becerecektir Efendi Akbar. Sana güvenmek istiyorum. Ama ne bileyim, içimde bir ses, başka bir ses. Ne bileyim, güvenemiyorum. Miralay'ım. Miralay'ım. Ne yapıyorsun kardeş? Bila istisna herkes arayın dediler. Divane misin birader? Kimi arıyorsun? Karşına koca Miralay lan. Panzehiri zerk ettiniz mi? Terk ettim. Durumu nedir? İyileşecek. Çok şükür. Verilmiş sözüm var. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyi. Hastamız nasıl? Kim soruyor? Hariciye kulağısı Musa'da. Daha iyi. Kimse tedirgin olmasın. Ulan daha rütbeleri bilmiyorsun Musa. Miralay üniforması giyiyorsun. Ama kulağısıyım diyorsun. Ama ben... Bana bak ağzına vuracağım şimdi. Mustafa ne oluyor? Sultan failin derhal yakalanacağı konusunda güvence verdi. Ancak konferansın yapılması gerektiğini söyledi. Çarınıza bu isteğimi bildirin dedi. Bunun bir faydası olmaz. Moskova zaten kararını verdi. Bizim yapmamız gereken en hızlı şekilde toplanıp İstanbul'dan ayrılmak. Peki sultana ne diyeceğiz? Hükümetimiz isteğinizi kabul etmiyor diyeceğiz. Biraz daha ister misiniz Sir? Hayır, yeterli. Teşekkür ederim. Sultan meseleyi bir Osmanlı-Rus savaşından ziyade yeni dünya medeniyeti ve Avrupa medeniyeti arasında bir mücadele olarak görüyor. Ve bu taraftan bakarak savaşın üç tarafın da, yani Rusların, İngilizlerin ve Türklerin çıkarına olmadığını belirtiyor. Ben de bu görüşünü kraliçemize ilettim. İyi yapmışsınız. Sultan Abdülhamit kendisinden öncekilere göre belli ki çok daha vizyon sahibi. Evet Sayın Başkan. Kraliçemiz ne yapar bu hususta? Ne dersiniz? Yazdıklarına bakılırsa Sultan Abdülhamit çok akıllı birine benziyor Edgar. Öyle gözüküyor. Çar Nikolas'a bir telgraf gönderelim hemen. Konferanstaki bu fevri tavrını sürdürmesin.
Savaşmaya bu kadar azimliyken bir kereliğine konferansa ikna etmiştik. Bir kez daha edelim. Sefiri hastanede can çekişirken tutumundan vazgeçmeyeceğinizi düşünüyorum. Edgar, sen bir yolunu bulursun. Gerekirse tehdit et. O masaya otursun, istediklerini o masada istesin. Denerim efendim. Deneme Edgar, deneme. Yap. Sultan Boğazları Rus donanmasını açarsa eğer... Akdeniz ve Orta Şark'ta çok başımız ağrır. Teslim olması için kimi gönderdiniz Efendi Akbar? Bizim için ölebilecek birini Efendi Cemil. Sen Rus seferişini ne yaptın? Birkaç dakika içerisinde büyük bir patlamayla ortadan kaybolacaktır. Ya. Hadi bakalım. Gel. Efendi Akbar. Garbis, Efendim, ne oldu konuşsana. Mustafa. Gönderdiğimiz adam enselemiş. Şu an sana yapmak istediklerimi tahmin dahi edemezsin Garbis. Çık dışarı. Dışarı çık. Emredersiniz efendim Cemil. Ne oldu, becerememiş mi? Ben böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Sen böyle durumlarda böyle bir kendini kasıyorsun, sıkıntıya sokuyorsun, telaşa düşürüyorsun kendini. Yapma bunları, telaşlanma, telaşlanma. Ben hallettim bile, çoktan. Sana güvenmek istiyorum. İçimde bir ses, başka bir ses. Ne bileyim, güvenemiyorum. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Necat. Anladın mı beni? Baş üstüne Efendi Akbar. Koydun mu bombayı? Evet efendim. Zaman ayarı. 3 saate ayarladım. Güzel. Şimdi gelelim diğer meseleye. Miralay rütbesinde kol ağası. Evet. Lan bunlar bizimle dalga mı geçiyor Mustafa? Bunların gözü dönmüş Ali. Adam bombayı bırakıp gitseydi bitmiştik. Bize gözü dönmemişi denk gelmez ki kardeşim. Ama Allah bizimle, sen merak etme. Leyla'yı ne yaptın? Seferi zehirlememesi için ikna edebildin mi? Ben çıkıyorum, Ejder'le buluşacağım. Dikkatli ol. Olurum. Amirim, Rus sefiri vurduğun iddiadan biri teslim olmaya geldi. Gel. Efendi Akbar, size bir mektup var. Ver. Efendi Akbar,
Bizim ihtiyar Miloş. Beni çağırıyor. Sakın gitmeyin. Tuzak kurmuştur. Olamaz. Süreyya elinde. Benimle konuşmak istiyor. Bu savaş hem Ruslara hem de Osmanlı'ya zarar verecek. Bu savaşı Ruslar kazanırsa ki kazanır, İngiliz çıkarları büyük zarar görür. Osmanlı savaşı kazanırsa ki kazanması zor, hatta imkansız ama diyelim ki kazandı. O zaman İngilizler şimdiki gibi Osmanlı'ya söz geçiremezler. Yani bu savaş Osmanlı'ya, İngilizlere ve Ruslara zarar verecek Sayın Sefir. Tek kazanan siz Almanlar olacaksınız. Ve tabii Amerika. Benim kanaatim o ki Almanlar Avrupa kıtasının geleceği. Avrupa'yı bir arada tutabilecek yegane vizyon Almanlara ait. Amerikan yükselişini ancak siz durdurabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek bir şey var. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya yaklaşmak. Adın ne lan senin? Ne haber? Nerelisin? Şkodra. Neden vurdun Rus seferi? Ruslar Osmanlı'nın en büyük düşmanıdır. Sultanımızın pirini ve hocasını öldürdüler. Ben de intikam almak istedim. Vay be. Türkiye yetkilileri faili bulmak için büyük çaba gösteriyorlar. Bu söylediğinizin hiçbir anlamı yok Sayın Heyet Başkanı. Bakın, sizden ricam hükümetinizle bağlantı kurup tersane konferansına tekrar katılacağınızı bildirmeniz. Çünkü savaş kimsenin çıkarına değil. Sizi bilemeyiz Sayın Heyet Başkanı. Ama savaş bizim işimize yarar. Osmanlı'yı yok edeceğiz. Ve size gelince bütün ticari yollarınızı kapatacağız. Demek sultanımızı çok sevdiğin, desteklediğin için yaptın bu saldırıyı. Öyle mi? Evet. Ulan madem bu kadar çok seviyorsun sultanımızı, Osmanlı-Rus ilişkilerinin bozulacağını hiç aklına getirmedin mi? Bozulursa bozulsun. Moskova gavurundan dost olur mu? Aferin. Aferin, dersine çok güzel çalışmışsın. Aferin. Papağan gibi ezberletmişler. Mustafa'm, bu adam komple yalan söylüyor. Bunun beynini yıkamışlar. Öyle bedavaya kendini öldürtecek işte. Aferin. Aferin, aferin. Aferin. Mustafa'dan kurtulmuşsun. Miloş'u görmem lazım. Ne yapacaksın Miloş'a? Önemli bir şey konuşacağım. Bana söyle, ben ona iletirim. Yüz yüze. Yüz yüze söylemem lazım.
Tamam sen şimdi annene git. Gerekirse biz seni buluruz. Gel. Rus sefir Pavloviç'i vuran kişi teslim olmuş sultanım. Ne? Nasıl olur? Bu işin içinde bir iş var. Beni görmek istemişsin. Çünkü bende senin için çok değerli olan bir şey var. Ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Süreyya'nın artık benim için bir değeri yok Miloş. Ona istediğini yapabilirsin. Böyle söyleyerek beni inandırabileceğini mi zannediyorsun Akbar? Ama yine de sana inanmak istiyorum. Süreyya'nın senin için değersiz olduğuna inanmak istiyorum. Hadi gel. Bunu şimdi test edelim. Hadi. Süreyya'nın senin için değersiz olduğunu tekrar söyle. Tekrar söyle ki onu rahatlıkla öldüreyim. Hadi söyle Akbar. Hadi. Hadi Akbar söyle. Süreyya'yı öldürmemi söyle. Tamam. Sen kazandın. Ne istiyorsun? Güzel. Bu tiyatroya son verdiğimiz iyi oldu. Biliyor musun Akbar, ben tiyatroda kötü oyuncuları hiç sevmem. Şimdi ben ne istiyorum? Teşkilatı geri istiyorum. Bunun karşılığında ben ne kazanacağım? Senin hedefinin ne olduğunu biliyorum. Teşkilatı kendi istediğin gibi dizayn edeceksin. Sonra geri kalanı da tasfiye edeceksin. Sonra da geri döneceksin. Benim için hiçbir mahsuru yok. Bunları yapabilirsin. Ama sen geri döndükten sonra ben teşkilatın başında kalmaya devam edeceğim. İşte burada uzlaşabilirsek sen geri döndüğünde sana güzel bir armağan verebilirim. Süreyya adında bir armağan. Anlaştık. Güzel.